herkese. Kanalıma hoş geldiniz. Abone olmadıysanız eğer sağdaki abone ol yazısına tıklayarak abone olabilirsiniz. Evet, bugün de sizlere bu şekilde görmüş olduğunuz gibi bir modelim var. Böyle parça parça motiflerden oluşuyor tabii ki. Ben şimdi motifin nasıl yapıldığını ve birleştirmeyi göstereceğim. Üçgen bir motif oluyor. Bunları yan yana ekliyoruz ve yuvarlak bir parça yapıyoruz. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane motifi yaptım. 6. motifi sizlerle birlikte yapıp bu araya geçiriyoruz. İstediğiniz kadar büyütebileceğiniz bir model. Bu şekilde yuvarlaklar yaparak, ekleyerek de büyütebilirsiniz. Tek tek motif yaparak ekleyerek büyütebilirsiniz. Ya da böyle tek parça yapabilirsiniz. Şimdi başlayalım hemen. Altın başak maxi ipim. Tığım bu aralar biraz daha kalın kullanıyorum. 1.50 milimetre. 5 numaralık bir tığ. 1.50 milimetre. Daha ince tığla yaparsanız biraz daha motif küçük olur. Daha kalınla yaparsanız da daha büyük olur tabii ki. Kalın iplerle farklı şeyler de yapabilirsiniz. Şimdi hemen yapımına geçelim. Yedi tane zincir çekiyoruz ortası için. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çekiyorum. İlk zincirin içine giriyoruz. Orta için bir yuvarlak oluşturuyoruz. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Tığın başını bir kez doladım. Boşluğun içine batarak üçlü trabzan yapıyorum. Önce bir ilmek, sonra 2, sonra 2. Bir zincir, tekrar aynı şekilde tığı bir kez dolayıp bir trabzan, bir zincir ve bir trabzan, bir zincir, aynı boşluğun içine batıyorum. Şu artan ipimizi de trabzanların altında zincirle beraber gezdiriyoruz. Bu şekilde gizliyoruz. 12 tane trabzan yapıyoruz. Aralarda bir zincir çekerek 12 trabzan yapalım. Şimdi başta çektiğim zincirle birlikte sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oldu. 9, 10, 11, 12. 12 tane trabzanım tamam. Tekrar bir zincir çekip ilk çektiğimiz 3 tane zincir çekmiştik. 4 tane daha doğrusu 3. zincire batıyoruz. Şu arada bir tane zincir boşluğu kalacak şekilde buraya birleştirdim ve hemen bu bir zincir çektiğim boşluğun içine girerek ipimi buraya taşıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyorum. Tığımı bir kez doladım. Hemen bir sonraki boşluğa giriyoruz. Bir trabzan. 1, 2, 3 zincir. Tığımızı doladık. Bir sonraki boşluğa giriyoruz. Bir trabzan daha. Bu şekilde aralarda 3 tane zincir çekerek her boşluğa yine bir trabzan yapıyoruz. Yine 12 tane trabzanımız olacak. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3 zincir. Her boşluğa bir tane trabzan. Bu sırada da yine yuvarlak olacak. Bir sonraki sırada üçgene dönüşmeye başlayacak. Evet, son boşluğa da bir trabzan yaptım. 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane trabzan oldu. 3 tane zincir çekiyoruz.
Yine başlangıçta 6 zincir çekmiştik. Buradan 3. zincire batarak birleştiriyorum. Tekrar hemen önümüzdeki boşluğun içine ipimi taşıyorum. Bu şekilde ip taşıma tekniği dediğimiz teknikle 1 2 3 4 tane zincir çekiyoruz. Tığımızı bir kez dolayıp aynı boşluğa tekrar batıyoruz. Bir tane trabzan yapıyoruz. Şimdi bir zincir, tığımızı tekrar doladık. Bir sonraki boşluğa yine bir trabzan, bir zincir, aynı boşluğa bir trabzan daha yapıyorum. Yani alttaki her bir kutuya 2 tane trabzan yapıyoruz. Aralarda da hep birer tane zincir çekiyoruz. Trabzanların arasında da diğer kutuya geçerken o arada da bir tane zincirimiz var. Bir zincir, bir sonraki kutuya geçtik. Bir trabzan, bir zincir, bir trabzan. Tekrar bir zincir, bir sonraki kutuya geçtik. Bir trabzan, bir zincir, bir trabzan. Şimdi buraya kadar alt sıradaki 1 2 3 4 tane kutunun üzerine bu şekilde ikişerli trabzanlar yaptık. 4 kutuyu doldurduktan sonra 5 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5. Tığımızı bir dolayıp şurada yaptığımız işlemin aynısını buradaki 4 kutuya da yapıyoruz. Kutu atlamıyoruz, hemen ilk boşluğa giriyorum. Bir trabzan, bir zincir ve tekrar bir trabzan. Bir zincirle diğer boşluğa geçtim. Bir zincir, tekrar bir trabzan. Bir zincir, bir sonraki boşluğa geçiyoruz. Bir trabzan, bir zincir, tekrar bir trabzan. Şimdi 1 2 3 tane boşluğu doldurdum. Bir tane daha yapıyoruz. Bir trabzan, bir zincir, tekrar bir tane daha trabzan. Yine bakın 1 2 3 4 taneyi tamamladık. 1 2 3 4 5 tane zincir. Bu 5 zincir üçgenimizin köşelerini oluşturan boşluklar. Evet, 5 zincirimizi çektik. Şimdi diğer boşluğa geçiyoruz. Alt sırada boşluk atlamıyoruz. Her boşluğa aslında aynı işlemleri yapıyoruz. Bir zincir, bir sonraki boşluğa geçtim. Yine bir trabzan, bir zincir, bir trabzan. Bir zincir çektim, bir sonraki boşluğa geçtim. Bir trabzan, bir zincir, tekrar bir trabzan yaptık. Son boşluğa geldim şimdi. Son boşlukta dördüncü boşluğumuz olacak tabii ki. Burayı da tamamladık. 1 2 3 4 tane boşluğun üzerine bu şekilde ikişer tane trabzanlarımızı yaptık. Şimdi 1 2 3 4 5 zincir çekerek yine buradan 3. zincire batıyoruz ve birleştiriyoruz. Şöyle şu köşeler üçgenimizin köşelerini oluşturuyor. Evet, birleştirdiğimiz yerden tekrar bu iki trabzanın arasına giriyorum. Şu şekilde ipimi taşıyorum önce. 1 2 3 4 tane zincir. Bir doladım. Bu iki trabzanın arasına tekrar giriyorum. Bir trabzan daha yapıyorum. Bu her ikilinin üzerinde bu şekilde yine iki tane trabzan yapacağız. Bu sefer diğerine geçerken arada iki tane zincir. Bir doladık. Şimdi bakın buradaki boşluğa değil, bu V gibi görünen boşlukların arasına iki trabzan yaptığımız boşluğun arasına giriyoruz. Bir trabzan, bir zincir, tekrar bir trabzan. İki trabzan arasında bir zincir var. Diğerine geçerken iki zincir çektim. Bir sonraki V'nin içine girdim. Bir trabzan, bir zincir, bir trabzan. Evet. Tekrar bir iki zincir, bir doladık.
Bir sonraki V. Ya da şöyle diyebilirsiniz. Bir değil ikinci boşluk da diyebilirsiniz. Hep bir değil ikinci boşluk diye de takip edebilirsiniz. Ama böyle V demek, V olarak görmek bana daha kolay geliyor. Her V'nin içine bir V yaptık diyelim. Bu sefer şu aralarda 2 zincir çektik. Trabzanların arasında birer zincir çektik. Köşeye geldiğimizde tekrar 2 zincir çekiyoruz. Tığımızı bir dolayıp buradaki boşluğun 5 zincir çektiğimiz boşluğun içine batarak bir V de buraya yapıyoruz. Yani bir trabzan, bir zincir ve bir trabzan daha yaptım. Evet, şimdi 7 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 zincir. Aynı boşluğa bir V daha yapıyoruz. Bu tarafın V'si. Artırıyoruz V'leri. Bu yine boşluğa batarak 5 zincirli boşluğa batarak bir trabzan, bir zincir, tekrar bir trabzan. Boşluğun içine 4 tane yapmış olduk toplamda. Evet, 2 zincir şimdi. Tekrar buradaki V'lerin içine batarak devam ediyoruz. Şimdi arada bir zincir. Tekrar aynı boşluğa battım. Pardon, şurayı tekrar yapalım. 1 2 zincir. Birinci değil ikinci boşluk diye de sayabilirsiniz ya da şu V'nin içi diyebilirsiniz. Bir trabzan, bir zincir, tekrar bir trabzan. 2 zincir. Yine aynı şekilde alt sıradaki her V'nin içine giriyoruz. Bir tane V yapıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Bir trabzan, bir zincir, tekrar bir trabzan. Şimdi buradaki köşe boşluğunu da aynı buradaki gibi yapacağız. 2 zincir boşluğa batıyorum. Bir zincir, tekrar. Bu sırada şimdi alt sırada 1 2 3 4 tane V'miz vardı. Bu sırada da 1 2 3 4 5 6 tane V'miz oldu. Kenarlardan artırmış olduk. Şimdi tekrar 7 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7. Yine aynı boşluğa batıyoruz. Büyük boşluğa. Bir trabzan, bir zincir ve bir trabzan. Bu tarafı da aynı şekilde örmeye devam ediyoruz. Aralarda 2 zincir. Buradaki ilk V'yi atlamayalım. Bunun içine mutlaka giriyoruz. Bir trabzan, bir zincir, bir trabzan. 2 zincir geçtim. Bir sonraki V'ye. Bir zincir ve 2. 1 2. Birinci trabzan, bir zincir ve ikinci trabzan. Tekrar 2 zincir, bir trabzan, bir zincir ve bir trabzan daha. Şimdi köşeye geldik. 2 zincir boşluğa, büyük boşluğa batıyorum. Bir trabzan, bir zincir, tekrar bir trabzan. 7 tane zincirimizi çekiyoruz. 2 3 4 5 6 7. Bir doladık. Aynı boşluğa, şimdi başlangıç noktasına geldik. Buradan başlamıştık. Bu boşlukta da 2 tane trabzanımız olması lazım. Aynı boşluğa yine bir trabzan, bir zincir, tekrar bir trabzan yapıyoruz. Şimdi 2 tane zincir çekiyoruz ve yine buradan 3. zincire batarak birleştiriyoruz. Evet, şu arkadaki ipimi keseyim ben hemen, o kamerada arkada kötü görünmesin. Bu arada artık makasımı da değiştirsem iyi olacak sanırım. Biraz kesmekte zorlanmaya başladı. Evet, üçgenimiz bu şekilde çıkmış oldu.
Şimdi son sırayı yapacağız arkadaşlar. Son sırayı yaparken birleştiriyorum tabii ki normalde. Bu motifi buraya yerleştireceğiz. Şimdi birleştirmeden önce son sırayı nasıl yapacağınızı göstermek istiyorum. Çünkü buradan başladığım an hemen şuradan birleştirmem gerekiyor. Birleştirmeden önce bir motifi nasıl yapacağımızı görelim. Bunu söküp tekrar birleştiririm. Şimdi buraya geldik. Birleştirdik. Yine hemen bu iki tane trabzanın arasına giriyorum. İpimi taşıyorum daha doğrusu. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Yine V'lerin içine V yaparak devam ediyoruz. Bu sefer hep aralarda 2 zincir çekeceğiz. Şimdi aynı yere tekrar batıyorum. Bir trabzan, 2 zincir, geçişler yine 2 zincir. Bu sefer trabzanların arası da 2 zincir olacak. Yine V'nin içine girdik. Bir trabzan, yine 2 zincir. Burada da 2 zincir çekiyoruz artık. Komple geçişlerde de V'lerin üzerinde de 2 tane zincir çekiyoruz. 2 zincir. Şu boşluklara değil, hep V'lerin içine batıyorum bakın. Trabzanların arasına. Bir trabzan, 2 zincir, aynı yere tekrar bir trabzan daha. 2 zincir. Bir sonraki V'nin içine giriyoruz. Tekrar 2 zincir, aynı V'nin içine bir trabzan daha. Şimdi köşede artırdığımız yere de aynı şekilde 2 zincir, buraya da yine bir tane V yapıyoruz. 2 zincir ve tekrar aynı boşluğa batarak bir V daha. Şimdi burada artırma yapmıyoruz, sadece V'lerin içine V'leri yaptık. Aynı şekilde tek fark 2 zincir, 2 zincir, 2 zincir, hep 2 zincir çektik. Evet, köşeye geldiğimizde 8 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir. Boşluğa sık iğne yaparak birleştiriyorum. Tekrar 8 zincir daha çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi geçiyoruz bu tarafa. Yine hep V'lerin içine çalışıyoruz. Yani alt sırada 1, 2, 3, 4, 5, 6 V yaptık. Bu sırada da 6 V olacak. Ortalarda şu köşelerde artırma yok. Alt sırada artırmıştık. Son sırada artırmıyoruz. 8 zincir çekip direkt V'nin içine giriyoruz. Bir trabzan, 2 zincir, tekrar bir trabzan. Hep 2 zincir var. Tekrar 2 zincir, bir sonraki V'nin içine girdim. Bir trabzan, 2 zincir, tekrar bir trabzan, 2 zincir, bir sonraki V'ye girdik. Bir trabzan, 2 zincir, tekrar bir trabzan. Evet, diğer köşemiz de aynı olacak. Şimdi bir tane daha oraya da kadar örelim. Sökeceğim çünkü buradan birleştirmem gerekiyor. Şöyle bir kez daha net olsun. 2 zincir, bir trabzan, 2 zincir, son V'nin içine girdik. Tekrar V yaptık. Şimdi boşluğa 8 zincir çekerek birleştiriyoruz. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Boşluğa giriyorum, kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hemen tekrar V'nin içine giriyorum. Evet, şöyle bakalım. Bitişte de aynı şekilde buraya geldiğimizde 8 zincir yapıyoruz. Bir tane şuraya V'mizi yapıyoruz. 2 zincir çekip buraya birleştiriyoruz. Bu şekilde bir motifi tamamladıktan sonra bu V'lerin arasından ve bu 8 zincirlerden birleştirerek devam edeceğiz. Evet, şimdi bunu şu şekilde buraya sokacağımız için da şöyle şuradan başladık.
Şurası başlangıç noktamız ve hemen şurada birleştirmem gerekiyor. Şimdi ördüğüm yeri söküyorum arkadaşlar. Hani bir net görelim kenarı nasıl gidiyoruz diye yaptım. Şimdi buraya kadar geldik. Buradan başladık. İlk 8 zincir boşluğunu yaptık. Sonra tekrar 8 zincir çekmiyoruz. 8 zincir çekip buraya normalde bir V yapıyorduk. Birleştireceğimiz için 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyoruz şimdi. 4 zinciri çekiyorum. Hemen buradaki köşenin şu boşluğuna gireceğiz. Motiflerin ters yüzleri birbirine ters bakacak şekilde, tersleri birbirine bakacak şekilde söyleyemedim. Kapattım. Hemen buradaki boşluğa giriyorum. Sık iğne ile birleştiriyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekip ördüğüm modele dönüyorum. Tığımı doladım. V'nin içine giriyorum yine aynı şekilde. Bir trabzan yapıyorum. Şimdi bu V'lerin arasında 2 zincirimiz vardı. Buradan birleştireceğiz. Ama şu şekilde bir zincir çekiyoruz. Ekleyeceğimiz motifte sıradaki V'nin içine girip bir sık iğne yapıyoruz. Tekrar zincir çekmiyoruz. Hemen tığımızı dolayıp dönüyoruz. Buradaki ikinci V'yi yapıyoruz. Yani ikinci trabzanı yapıyoruz artık. V'yi yapıyoruz demeyeyim. İkinci trabzanı yapıyoruz. Şu şekilde. Şimdi 2 zincir bir doladık. Bir sonraki V'nin içine giriyoruz. Bir tane trabzan yapıyoruz. Bir zincir. Dönüyorum. Ekleyeceğim motife. Buradaki V'nin içine girdim. Birleştirdim. Tığımı doladım. Burada bir zincir daha çekmiyorum çünkü ördüğümüz motifin bu sefer arada da sık iğne var ya, arasındaki boşluk büyük duruyor. O yüzden sık iğne yaptıktan sonra tığ dolayıp hemen ikinci trabzanı yapıyorum. Orada 2 zincir varmış gibi görünüyor yani. Şöyle bakalım. Evet, 6 model geliyor. Şöyle V'lerin üzerinden birleştirdim. Şimdi tekrar devam edelim. 2 zincir, bir sonraki V'nin içine giriyorum. Bir trabzan, bir zincir. Dönüyoruz. Buradaki sıradaki zaten hepsi birbirini takip ediyor. Bir sık iğne ile birleştirip tığ dolayıp ikinci trabzanı yapıyoruz. 2 zincir, diğer V'ye geçiyorum. Bir zincir alıyoruz şimdi bu tarafa. Sıradaki V'nin içine girip bir doladık. Tekrar aynı boşluğa ikinci trabzanı yapıyorum. 2 zincir, V'nin içine girdim. Bir trabzan, bir zincir. Şimdi ekleyeceğimiz motife dönüyoruz. Sıradaki V'nin içine girdik. Birleştirdik. Tekrar döndüm. Aynı boşluğa ikinci trabzanı yaptık. 2 zincir, son V'nin içine girdim şimdi. Birinci trabzanımızı yaptık. Bir zincir, burada da son V'ye geldik zaten. Birleştirdik, bir sık iğne ile tığımızı doladık. Bir trabzan daha. Şöyle bakalım şimdi tekrar. İpi uzatmıştım ama. Evet, sökülmesin şurası. Bakın şöyle gerdireyim biraz. Bu şekilde trabzanların tepesinden birleştirmiş olduk. Bir tane de burada 8 zincirden birleştirmiş olduk. Şimdi burada da yine aynı şekilde birleştireceğiz. Şöyle sererek göstereyim. Şimdi köşeye geldik. 8 tane zincir çekmeden önce 4 zincir çekiyoruz bu tarafta. Şimdi son motif olduğu için
hem bu tarafa hem bu tarafa birleştireceğiz. Buradaki 8 zincir boşluğuna birleştiriyoruz ve örmeye devam ediyoruz. Şimdi 4 tane zincir çekelim. 1 2 3 4. Buraya batmadan önce geliyoruz. Bunun hemen yanındaki 8 zincirli boşluğa kapatıyoruz. 1 2 3 4 zincir. Zincirleri 8'e tamamladık. Şimdi ortadaki boşluğa batıyorum. Sık iğne ile birleştim. Tekrar 1 2 3 4 zincir. Şimdi son motif olduğu için dediğim gibi hem buradan hem buradan eklemem gerekiyor. Buraya kadar tek tek yan yana eklediğimizde sadece bu tarafı ekleyerek ördük. Şimdi 4 zincir çektik. Geliyoruz buradaki motifle birleştireceğiz. Hemen bu köşeye giriyorum. Sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 zincir. Döndük. İlk V'nin içine giriyorum. Bir trabzan, bir zincir. Yine bu sırayı da ekleyerek gidiyoruz şimdi. V'nin içine girdik. Sık iğne ile kapattık. Hemen tığ dolayıp ikinci trabzanı yapıyoruz. 2 zincir, diğer V'nin içine bir trabzan, bir zincir, döndüm. Eklediğim motifte hemen sıradaki boşluğa girdim. Tığımı doladım. Tekrar ördüğüm modele döndüm. Bir trabzan daha. 2 zincir. Bir sonrakine geçtim. Bir zincir çektim. Birleştirdim. Tığ doladım. Tekrar ikinci trabzanı yapıyorum. 2 zincir. Bir sonraki V'ye geçtik. Bir zincir çektik. Diğerine birleştirdik. Tığımızı doladık ve ikinci trabzanı yapıyoruz. Evet, hep V'lerin içine batıyoruz yine. Aradaki boşluklara batmıyoruz ve sırasıyla da karşı motifteki her boşluğa birleştiriyoruz. Şöyle 2 zincir. Şimdi son V'ye geldik. Bir zincir. Burada da son V'ye geldik. Birleştirdik. Tığ doladık ve ikinci trabzanı yapıyorum. Şimdi 8 zincirle tekrar şuraya birleştireceğim. 1 2 3 4 zincir çekiyorum önce. 8 zincirle derken tabi birleştirdiğim için köşe boşluğunun içine girdim. 1 2 3 4 tane daha çektim. 8'e tamamladım ve boşluğa batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir. Şimdi bitiriyoruz motifi. Burada trabzanın V'nin içine giriyoruz. Bir trabzan, 2 zincir, tekrar bir trabzan yaptık. Evet, 2 zincir daha çektim. Şimdi 3. zincire batıyorum ve birleştiriyorum. Bir tane zincir çekelim ve ipimizi kesebiliriz. Evet, motifimiz bu kadar. Şöyle biraz çekiştireceğim düzgün görünsün diye. Evet. Şöyle ütülediğimizde daha güzel duracak arkadaşlar. Şöyle çekelim. Bu şekilde bir yuvarlak elde ettim. Şu ipimizi de yine gizleyelim arkadan. Oradan görünmesin. Yani örgü örmeyi ne kadar seviyorsam bu ip gizleme olaylarında bir o kadar sevmiyorum arkadaşlar. O yüzden böyle çok renkli renkli iplerle çalışmıyorum. Çünkü sürekli ip kes, gizle olayını sevmiyorum açıkçası. Şöyle. Şimdi isterseniz bunun ortasına bir şey yapabilirsiniz. İsterseniz hiçbir şey yapmayabilirsiniz. Böyle gayet güzel duruyor. Böyle tek parça yapabilirsiniz. Tek parça yaparsanız eğer kenarına şöyle bir sık iğne falan gitmek gerekir. Bir
dolguyla tamamlamak gerekir. Ya da daha büyük parçalar yapacaksınız eğer. Diyelim ki böyle büyük ortaları olan büyük parça yapacaksınız. Aynısını tekrar edeceksiniz. Mesela bir motifi baz alıyorsunuz. Şu üçgen motifi baz alalım. Bunun yanına yan yana ekleyerek, şurada ikinci motifiniz olacak. Ekleyerek aynı burada yaptığım gibi bir yuvarlak oluşturuyorsunuz böyle yanına. Sonra şu motifle aynı bu motifi nasıl araya soktum? Döne döne kaç yaptık? 2, 4, 6 motif yaptık. Şimdi 2 tanesi burada motiflerin. 5 motif daha böyle dönerek, ekleyerek buraya geliyorsunuz. Burada da bir tane ortanız oluşuyor. Aynısını diğerlerine de uygulayabilirsiniz. Daha büyük bir şey yapmak isterseniz. Şimdi ben bunun ortasına bir şey yapacağım. Genelde arkadaşlar istiyorlar, böyle bol büyük bırakmayı sevmeyen arkadaşlar var. Ortaya bir şey yapacağım. Nasıl bir şey yapacağım şu an bilmiyorum. Bir sonraki videoda bu orta yapımını göstereceğim. Şöyle kenarı da kapatırız. Tek bir parça olarak bırakabiliriz. Evet, umarım beğenmişsinizdir. Gayet kolay bir motif. Görüntüsü de çok hoşuma gitti benim. Güzel görünüyor ama kameradan bu göz güzelliği nasıl yansıtıyorum bilmiyorum tabii yani. Şu an ipim aslında mavisi çok güzel. Burada yeşil gibi görüyorum ben şu anda. Birleştirmesi kolay, örmesi kolay. Gayet, inşallah şu ortaya da daha güzel bir şey buluruz. Bir sonraki videoda ortasını birlikte yaparız inşallah. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Beğenip beğenmediğinizi lütfen yorumlara yazarsanız sevinirim. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Şimdilik hoşça kalın.